Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Gerçekten de sizler için çok önemli bilgiler vereceğim. Şimdi tüm definecileri ve define bulmak isteyen herkesi ilgilendiren ve gerçekten de herkesin çok merak ettiği ve herkesin aslında bu konuyla alakalı pek bilgi sahibi olmadığını görüyorum. Gerçekten önemli konulara değineceğiz ve bu videomuzu biraz daha detaylı olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten çok önemli bilgilerdir bunlar. Şimdi arkadaşlar bütün define bulmak isteyen arkadaşlarımız hepimiz için lazım olan, hepimizin bilmesi gereken, eğer ki gerçekten de özellikle tılsımlı defineleri veya işte bu gibi sıkıntılı defineleri bulmak isteyen ve bulmaya çalışmak isteyen arkadaşlarımızı ilk etapta ilgilendiren konulardır bunlar. Bunları bilmemiz şart arkadaşlar. Bunları bilmeden hiçbir zaman define bulmaya veya aramaya çalışmayın. Başınız belaya girer ve hayatınız kararır arkadaşlar. Bu videoyu biraz daha detaylı ele almaya çalışacağım ki verdiğimiz bilgiler yarım kalmasın ve sizlerin de işine yarasın. Yarım yamalak verilen bilgiler hiç kimsenin işine yaramıyor çünkü arkadaşlar. Vermiş olduğumuz bilgiler, sonuçta bir emek veriyoruz. Vermiş olduğumuz bilgiler gerçekten adrese teslim olarak gitsin istiyorum. Yani sizlerin gerçekten de işine yarasın istiyorum. O yüzden biraz böyle detaylı bir şekilde alacağız ele bu konuları. Şimdi konularımız genelde arkadaşlar işte tılsım çeşitleri olacak. Tılsım nasıl bozulur konular, cinler, paranormal durumlar, işte bu gibi konular olacak. Zaten başlık başlık söyleyeceğim ve her başlığın altında böyle kısa ve öz olarak genelde çok konu ele almak için kısa ve öz olarak ele alacağız. Eğer ki daha sonradan istenilen, eğer ki herhangi bir şekilde özellikle istenilen bilgiler olursa o konuyla alakalı ekstradan yine video yaparız. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bizler sabırsız insanlarız. Bir videoyu bile sonuna kadar izleyemeyen sabırsız insanlarız. Yani bu şekilde de define bulmaya çalışıyoruz. Yani biraz komedi ama olsun işte. Bu gibi insanların sonuçta define yerine başka bir şey bulacaklarını biliyorum zaten. Siz de biliyorsunuz ama her neyse yapacak bir şey yok. Kısa yoldan köşeyi dönme çabasında olan insanlarız çoğumuz. Döndüğümüz köşede anca evimize giderken sokağın köşesi oluyor. Bu şekilde yaptığımız zaman ama olsun sonuçta köşedir işte. Dönmek güzeldir yani hayali köşe dönüyoruz. Arkadaşlar bir videoyu bile sonuna kadar izleyemeyen, sabretmeyen insanlar psikolojik olarak zaten bir şey bulamayacaklarını kendileri de bilirler ama kendi kendilerini kandırıyorlar işte. Yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir konu var. Bizim videomuzun açıklama kısmında bütün sosyal medya hesaplarımız var, mevcuttur, bulabilirsiniz. E-mail adresimizden tutun Telegram gruplarımıza kadar, Facebook'umuza kadar, Instagram'ımıza kadar, TikTok'umuza kadar hepsi vardır arkadaşlar. Oradan tıklayarak direkt abone olabilir, arkadaşlık isteği gönderebilir, katılabilirsiniz. Özellikle Telegram grubuna katılmanızı isterim. Çünkü WhatsApp gibidir. Oradan resim atabilirsiniz, video atabilirsiniz, yazabilirsiniz. Devamlı iletişim içinde oluruz. Bu şekilde yaparsanız sizler için çok iyi olur. Sizlerin faydası olur sizlere. Demek istediğim budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar baştan şöyle tılsım çeşitlerinden başlayalım. Şimdi tılsım nasıl bozulur arkadaşlar? Ondan başlayalım. Bu konularla alakalı son zamanda özellikle tılsımlar konusunda gerçekten bilgi edindim ve gerçekten sizlerin işine yarayacak bilgilerimiz var elimizde. Hiçbir yerde bulamayacağınız arkadaşlar. Çünkü daha önceden de söyledim. Arkadaşlarımız tabii ki bilirler detayları. Şu anda Avrupa'dayım. Kendiniz biliyorsunuz zaten. Çoğu arkadaşlarımız takip edenler bilirler. Burada farklı dinlere mensup ama bu tılsımlar konusunda gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu işlerin piri insanlarla tanıştım ve bu onların kendi bilgileri. Yani onların soylarından gelen, atalarından gelen tılsımlarla alakalı bilgileri bana verdiler. Ve hatta kendi yazmış oldukları defterleri, yani gelen kayıtları bana verdiler. Kitap haline getirmişler. Satılan bir şey değil. Kendileri için yapılan bir şey. Onlar bende mevcut ve onları okuyorum. Bu konularla alakalı bilgi edinmeye çalışıyorum. İnşallah ileride de sizlere bunları aktaracağım. Videomuza başlayalım. Fazla uzatmak da istemiyorum. Cinler ve paranormal durumlar gibi konudan başlayalım istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar sarp kayaların dehlizinde, tümülüslerin içinde arkadaşlar mezar görünümü verilmiş mesela sahte mezarların içinde terk edilip köhne böyle harabe olmuş eski evlerin içinde veya temelinde veya bodrumunda arkadaşlar veya duvarında veya avlusunda arkadaşlar içindeki su bile artık böyle kurumuş olan su kuyularında mesela veya yaşlı ağaçların köklerinin böyle kapladığı, sahiplendiği gizli ve gizemli bir şekilde yani saklı definelerin hemen böyle başucunda duran arkadaşlar tılsımlar. Definecilerin almaya çalışıp cinlerin vermediği arkadaşlar o muhteşem devasa paha biçilemez heykeller, paralar, kutsal kitaplar, sandukalar, yüzükler, bilezikler, takılar, mühürler ve daha niceleri yani arkadaşlar defineler demek istediğim hep orada mı saklı mı kalacak yani? Hep oralar saklı mı kalacak? Arkadaşlar soruyorum size. Çünkü hepimizin bildiği gibi
Şimdi tılsımlar arkadaşlar her zaman ilgi çeker. Nedeni ise insanların böyle gözle görünmeyen güçlerin nasıl bir varlık olduğunu hep merak etmesinden kaynaklanıyor bu işler. Şimdi bu tılsımlar arkadaşlar en çok eski din adamları, rahipler, kahinler ve büyücüler tarafından yapılır. Tabi nasıl yapıldığını merak eden bazı kişiler de bu tılsımları öğrenip yapmışlar. Her yapılan tılsımda başarı var mı yok mu mesela arkadaşlar? Bunu biz bilemeyiz. Biz sadece bölgedeki işaret ya da sembolleri göz önüne alarak yerin tılsımlı olup olmadığına karar verebiliriz ancak. Bu define ve arkeoloji videomda da arkadaşlar hani çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Günümüz hocalarında nasıl tılsımı böyle çözerim deyip insanları kandıran varsa, geçmişte tılsım yapıyoruz deyip yaptıkları işte başarısız olan da var. Sonuçta herkes insandı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yapılan tılsımlama işlemlerinde arkadaşlar tılsım kendisinden beklenen olumlu etkiyi göstermez. Umarım defineci arkadaşların karşısına da arkadaşlar çıkacak olan tılsımlı yerler de bu şekilde olur. Tılsım neden yapılır arkadaşlar? Ona değinelim. Antik çağda tılsım yaptıranların arkadaşlar o kadar çok nedeni vardı ki hani anlatmakla, saymakla bitmez. Ben size sadece birkaç tanesini söyleyeyim istiyorsanız. En önemlisi korunmak arkadaşlar. Şöhret, zenginlik, güç, rakipleri alt etme, karşı cinsi etkileme gibi birçok çeşidi var. Şimdi bir tılsımı üzerinde taşıyan kişilerin arkadaşlar kendine göre alması gereken sorumlulukları var. Mesela şimdi güç için yapılmış bir tılsımı üzerinde taşıyan kişi arkadaşlar örnek veriyorum. Cinsel ilişkiye mesela girmeden önce bu tılsımı mutlaka çıkarmalıdır. Hani zenginlik için yapılan tılsımı taşıyanlar da ateş ile demiri birbirine karıştırmama gibi, ateşe soğan kabukları atmama gibi sorumlulukları vardır arkadaşlar. Bir dünya bunun gibi anlatmamız gereken çok şey var aslında. Bunlar tabii ki tılsımı yapan kişi tarafından tılsım yapılan kişiye ayrıntılı bir şekilde anlatılır arkadaşlar. Gelelim definecileri ilgilendiren tılsım çeşitlerine. Biraz da ondan bahsedelim şimdi. Şimdi bu gibi bayağı bir konumuz var işleyeceğimiz, inşallah faydası olur sizlere. Birinci, bölgesel tılsımlar arkadaşlar. İkinci, yerel tılsımlar. Üçüncü, sahiplenme, yani definenin başındaki tılsımlar aslında. İlk olarak arkadaşlar şundan bahsedelim. Bölgesel tılsımlardan bahsedelim ki bu konuyla alakalı böyle bir bilginiz olsun. İnşallah gerçekten her zaman da söylediğim gibi sizlerin gerçekten işine yarar. Çok olumlu bir sonuç alırsınız. Mutlu edecek sonuçlar alırsınız. İnşallah canı gönülden istiyorum. Antik çağ insanları arkadaşlar kendilerini böyle düşmana karşı güvende hissetmek için canıyla bedeninin ayrı yerlerde olduğuna inanmıştır. Şimdi bu düşmanın en önemlisi tabii ki şeytandı. Şeytan birçok dinde arkadaşlar insanları kötülüğe teşvik ettiğine inanılan yaratıktır. Antik çağ insanlarına göre şeytan doğaüstü güçlere sahip, sürekli insanları böyle kötülüğe sürükleyen varlık olarak tanınmış. Bu bazen hani iblis sözcüğüyle de karşımıza çıkıyor zaten, kendiniz biliyorsunuz. Şu var ki arkadaşlar şeytan hiçbir zaman cehennemde hapsolmuş biri olarak tanınmadı. Tam tersi istediği yere, her yere böyle giren çıkan biri olarak tanındı. Böyle bir düşmanın varlığından haberdar olan insanlar buna göre hani önlem almak için bölgeyi koruma amaçlı tılsıma başlar. En önemli tılsım işareti arkadaşlar kuşkusuz haç işaretidir. Bakın bunu unutmayın. Haç işareti şeytana karşı koyabilecek en önemli semboldür. Haç işaretinin mezarlara yakın yerlere yapılma nedeni, asıl en önemli nedeni budur arkadaşlar. Bazı mezarlar şeytan tarafından rahatsız edileceğini düşünülerek hani mezarın yakın yerine böyle istavroz ve benzer şekilde başka tılsımlı işaretler koyulur. Şimdi bu işaretlerin arkadaşlar mezarı koruyamayacağı düşünülerek işaretler hac ile desteklenir. Yani garantiye alınır. Mezarlar hacın baktığı yerde ya da uzun kol tarafında olmasının nedeni arkadaşlar budur aslında. Şimdi bu bazen uzun kol tarafında değil, uzun kol tarafının arka tarafında da olur. Burada anlamamız gereken hac işareti ne tarafı koruma altına almışsa mezarlar o tarafta olur. Tabii ki biz burada şeytanı örnek gösterdik ama hani bu mezara nereden kötülük gelirse gelsin hac her zaman görevi başındadır. Biz buna bölgesel tılsım diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin söylediklerime arkadaşlar, bakın bölgesel tılsımlar en çok kilise ve özellikle bayan mezarlık alanlarında olur. Bayan mezarlık alanlarında. Buralarda göreceğimiz haç işaretleri bölgenin tılsımlı olduğu anlamındadır arkadaşlar. Özellikle kayalara yapılan dikey pozisyondaki haçlar hani anlatmaya çalıştığım konuyla doğrudan ilişkilidir aslında. Bayan mezarı arkadaşlar neden tılsımlanır? Onu anlatayım. Şöyle iyice dikkat edin.
Şimdi inanışlara göre arkadaşlar şeytanın lejyonları, yani kadınları etkilemek için keçi ve geyiklerin, bazen de böyle süpürgelerin üzerinde çıplak uçtukları şeklinde biliniyor. Kadınların zayıf ve güçsüz oldukları ve şeytanlar tarafından baştan çıkarılmaya böyle direnemeyecekleri göz önüne alınarak, anlatabiliyor muyum? Kadınlara böyle yapılan mezarların tılsım yapılırdı birçoğuna. Defineci arkadaşlarım bu lafımı dikkate alarak özellikle bakın Roma dönemine ait bayan mezarlarında dikkatli olmalarını öneriyorum arkadaşlar. Dediklerime kulak ardı etmeyin bakın. Üzülürsünüz. İkinci konumuz yerel tılsımlar arkadaşlar. Yerel tılsımlar konusunda onu da açıklayalım. Yerel tılsımların bölgesel tılsımlardan farkı sadece bulunduğu bölgeye hükmeder arkadaşlar. Sistemin işleyiş şekli aynıdır. Tek farkı geniş bir alana değil, sadece bulunduğu bölge için geçerlidir bu. Bu tip yerlerin arkadaşlar 3-5 metre işte en fazla böyle içerisinde yapacağınız herhangi bir çalışma sizi etkilemez. Bu tılsımlanmış yerin dışında kaldığı için tılsımın sizi etkilememesine neden olur. Bu tabii ki tılsımlı yere kazma vurana kadardır aslında. Ne zaman ki tılsımlı yere kazmayı vurdunuz, koruyucu güçler yani cinler sizi oradan uzaklaştırmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Bu bazen arkadaşlar çocuk ağlaması olur, yer sallanması olur ve iş kazaları gibi olmadık şekilde karşımıza çıkabiliyor. Çalışma yapan arkadaşların gergin ve sinirli olması, bu bile tılsımla doğrudan ilişkilidir arkadaşlar. Arkadaşlar arasında husumet çıkmasına bile neden oluyor. Kısacası orada çalışma yapmamanız için ne gerekiyorsa yaparlar. Tabii bunlar işin en tehlikesiz olanlarıdır. Bunlar bir uyarıdır sadece. Bir de işaretle belirlenmemiş tılsımlar vardır. Bunu dışarıdan anlamamız arkadaşlar neredeyse böyle imkansızdır. Bunlar sadece kazı esnasında anlayabileceğimiz tılsımlardır. Mesela örnek olarak vermek gerekirse büyük yuvarlak oymaya ait mezar bulduk diyelim mesela arkadaşlar bir tane. Dışarıda tılsım olduğunu belirten hiçbir işaret göremedik. Kazdığımız bölgede karşımıza çıkacak bazı mantık dışı olaylar buranın tılsımlı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Şuurunuz açık olsun. Mesela arkadaşlar tahminimizden daha derinde akrep, yılan ve kurbağa çıkarsa buranın tılsımlı olduğunu anlayabiliriz. Buna yer sallanması ya da duyacağımız garip sesler de dahildir. Bazı defineci arkadaşların yerin 3-4 metre 5 metre böyle altından evcil hayvan çıkardığı olmuştur arkadaşlar. Bu tür yerlerde inatçı olmamak gerekiyor. Bakın inatçı olmayın. Kendinizi başarısız ve tembel hissedebilirsiniz. Lakin çok inat iyi değildir. Sonu kötüdür. Cinler ruh gücü, iman böyle takva boyutu yeterli olmayan kişileri kontrol altına alabiliyor. İstediklerini yaptırabiliyorlar arkadaşlar. Bu konuda defineci arkadaşların dikkatli olmasını öneriyorum. Üçüncü konumuza gelelim arkadaşlar. Sahiplenme konusunu da açalım biraz istiyorsanız. Sahiplenme olayı arkadaşlar diğer tılsımlardan biraz farklıdır. Adından da anlayacağımız üzere bu tılsım birileri tarafından görevlendirilmemiş, sadece sahipsiz olduğu için cinler tarafından sahiplenilmiş tılsım türüdür arkadaşlar bunlar. Gömülen defineler uzun zaman sahipsiz kaldığı için bazı cinler bu defineyi sahiplenebiliyorlar. Biz de buna sahiplenme diyoruz. Bu tılsımın arkadaşlar diğerlerinden tek farkı çok fazla inatçı ama zararsız olmalarıdır. Bunlar sadece defineyi bulmanızı zorlaştırırlar. Defineyi kaydırma, yanlış yeri kazma gibi sizi şaşırtacak hamlelerde bulunurlar, bıktırmaya çalışırlar. Sizi korkutacak herhangi bir girişimleri olmaz. En sık rastlanan olaylardan biri de arkadaşlar define cihazları aynı noktayı çekmez mesela, ayrı noktaları çekerler. Sürekli yer değiştirmesidir. Bu da defineci arkadaşların en sık karşılaştığı olaylardan biridir. Bu tip yerlerde inatçı olmak kararlı olmak sizi sonuca ulaştırabilir. Bir not düşeyim arkadaşlar. Bunlar sadece edinilen tecrübelerdir arkadaşlar. Tılsım nasıl bozulur arkadaşlar? Gelelim zurnanın böyle zart dediği yere. Definecilikte arkadaşlar cin olayı genelde çok böyle değerli bazı hazinelerin gizlendiği defineleri korumak amacıyla büyü yapılarak bu definelere cinlerin tasallut ettirilmesinden kaynaklanılmaktadır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Cinler de insanlar gibi nefsani yaratıklardır aslında. Onlar da altın, mücevher, elmas gibi böyle değerli eşyalara karşı sahiplenme eğilimindedirler aslında. Ayrıca kimi cin tayfası arkadaşlar bu hazineleri insanlara karşı korumakta ve gömüyü çıkaranlara kötülük yaparak cin çarpması denilen olayın vuku bulmasına neden olabilmektedir. Çarpılıyorsunuz işte budur. Cinler ışık hızında arkadaşlar hareket kabiliyetine sahip oldukları için aynı anda birden fazla yerde olan olaylara şahit olabilmekte ve biz insanların bilebileceğinden daha çok
daha fazla bilgiye sahip olabilmektedir. Şimdi eskiden defineciler arkadaşlar define yerlerini bulabilmek için cinci hocalar tabir edilen medyumlar aracılığıyla işte cinlerden define yeri öğrenme çalışmaları yaparlardı mesela, biliyorsunuz. Hala günümüzde de bu tür araştırmalar yapan kişilerin olduğunu biliyoruz. Hala da varlar. Hepsi tabii o işi yapamıyor da işte adları öyle. Ancak cinlerin çoğu zaman arkadaşlar yanlış bilgi vermesi nedeniyle bu tür define yerleri, ipuçları yanlış çıkabilmektedir. Bunu unutmayın. Şimdi definelerde bulunan cinler arkadaşlar çoğu zaman kötü niyetli ve kafir cinlerdir aslında. Bu nedenle büyülü veya işte tılsımlı definelerde abdestli gitmek, bolca Nas, Felek surelerini okumakta fayda vardır. Kimi eski define ustaları gömü çıkarmaya giderken arkadaşlar yanlarında okuyucu adını verdiğimiz imanı, dini bütün birilerini böyle birisini götürürler ve define çıkarma işlemi boyunca ona Ayet-el Kürsi, Nas, Felek gibi süreler böyle ve ayetler işte okuturlardı. Hala da okutuluyor. Bu gibi şeyler vardır, bilirsin. Günümüzde de bizler neredeyse hani maneviyatımızı da kaybetmenin etkisiyle bu tür şeylere inanmak istemiyoruz ve tedbirsiz davranıyoruz arkadaşlar aslında. Cinlerin koruduğu defineleri bilemeyeceğimiz için arkadaşlar en iyisi baştan tedbiri almak, tedbiri davranmaktır. Ki sonra arkadaşlar üzülmeyesiniz. Veya arkadaşlar sevdiklerin arkanızdan ağlamasınlar. Bilmem anlatabildim mi? Gelelim bir diğer en önemli konumuza arkadaşlar. Define musallatı gibi ve işte definedeki tılsımı çözmek. Bu konuyu biraz açalım. Bilindiği gibi arkadaşlar insanların varoluşundan beri inançlar farklı dinler olmuş. Olmaya da devam edecektir. Definede her zaman duyuyoruz mesela cin veya tılsım arkadaşlar. Musallat olma. 3 şekil olurlar. Bunların da ben madde madde sizlere anlatmaya çalışayım. Birincisi mesela cinlerin kendiliğinden sahiplenmesi. 2. Cinlerin bekçi olarak bırakılması arkadaşlar. 3. Meleklerin bekçi olarak beklemesi. Ben arkadaşlar birinciden başlayayım, açıklayayım sizlere. Cinlerin arkadaşlar kendiliğinden sahiplenmesi, bildiğimiz gibi her maddenin bir enerji alanı var arkadaşlar. Şimdi gömülerin arkadaşlar aynı şekilde enerji alanları var. Toprak altına yaydığı enerji alanı var arkadaşlar. Cinler bu enerjiden vitamin gibi yararlanıyorlar aslında. Yani aile olarak ne kadar enerjiye sahipse o kadar hızlı hareket eder, o kadar zengin olurlar. İnsanların zenginliği gibi arkadaşlar aynı. Cinlerin kendiliğinden sahiplendiği hazineler de genel düşünce böyledir. Bu sahiplenilen hazineyi hani yine başka bir cin ailesi sahiplenemez mi diye hani soran varsa aramızda arkadaşlar, ister insan olsun ister cin soyundan bunlar alınmak istendiğinde arkadaşlar savaşta biliyorsunuz galip gelen kazanıyor. Cin ailesi az ise mesela, örnek vereyim bu şekilde, sayıca mesela daha fazla fert ile saldırıp alınabiliyor. Fakat bu savaş çok tehlikelidir. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Kin duygusu cinlerde insanlardakinden daha fazla gelişmiştir. Siz 10 kişi bir kişinin hani örnek veriyorum elinden zorbalıkla bir malı alırsanız malı alınanda sizi teker teker böyle yakalayıp hesap sorma eğiliminde bulunuyorsa arkadaşlar cinler için de aynı şey geçerlidir. Şimdi zorbalıkla alınan hiçbir para aslında hayır getirmez ama ne diyeyim arkadaşlar, yani sonuçta bulduğumuz malzemeleri değerlendirmemiz gerekiyor bir şekilde. Aklını kullanan için bir sorun olacağını sanmıyorum açıkçası. İkinci konumuza gelelim arkadaşlar, onu açıklayalım. Cinlerin bekçi olarak bırakılması. Şimdi inanışlardan biri de arkadaşlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldürüldüğü yerden bir ağaç çıkar. Ağaç buyur. Şimdi bu ağacın salgıladığı zamk arkadaşlar ağacın ağladığını simgeler. Bu tütsü olarak yakıldığında cinler çıkarılan kokuyu çok seviyorlar. Nerede yanıyorsa bölge olarak hepsi oraya toplanırlar. Şimdi bunlar hazır olunca arkadaşlar, yani hazır edince bu durumu, defineyi gömerken cinleri musallat edecek kişi devreye girer. Gömülen bu hazinenin korunmasını ister. Cinler ne zamana kadar sorusuna devreye giren kişi işte saat, tarih, zaman belirtmez. Şifre söyler mesela. Yani örnek veriyorum mesela. Hani işte biri gelecek ya da işte 10 kişi 15 kişi olacaklar. Şunları yapacaklar ya da şunlar oluncaya kadar der mesela. Daha sonra oradan ayrılır. O denilen gerçekleşmediği müddetçe arkadaşlar o para oradan alınamaz. Hiç mi alınamaz? Eğer tekrar aynı ayin gerçekleştirilirse işin ehli tütsüyü yakar, şifreyi öğrenir ve yaparsa alınır.